Selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün Polonya'da bana Türkiye'yi hatırlatan şeyleri konuşmak istiyorum sizinle beraber. Bu videoyu da sizlere yaz aylarının vazgeçilmesi Crispinow'dan çekiyorum. Göstereyim. Harika bir gün batımına karşıyız. Hiç vakit kaybetmeden başlamak istiyorum. Öncelikle bir numara Obwajanek. Obwajanek. Zaten siz görüntüsünde gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki bu simit değil mi? Evet arkadaşlar, bu simit değil. Ben bunu ilk gördüğümde dedim ki bu simit değil mi? Aynı tepkiyi ben de verdim ama değil arkadaşlar. Keşke olsaydı. Şekil ve tip olarak çok benziyor ama tat olarak aynı şeyi söyleyemeyeceğim maalesef. Krakow'un simgelerinden bir tanesi, yine burada seyyar satıcılar halinde, genellikle şehir merkezinde satışı mümkün. Fiyatı da ortalama 3-4 zloty civarı diyebilirim. 2 numara pazar kültürü, pazar satıcıları. Buraya geldiğimde uzunca bir süre pazarların nerede olduğunu bulamadım. Sonrasında keşfettiğimde çok mutlu oldum. Buranın pazarları hakkında birkaç şey söyleyebilirim. Öncelikle bizim pazarlarımıza dizayn olarak, tasarım olarak benziyor. Aynı bizim pazarlar gibi işte koyuyorlar meyvelerini masaların üstüne, satıyorlar. Aynı bizimki gibi üstüne fiyatlarını yazıyorlar falan. Ama bizimkinden en büyük farkı, hiçbir şekilde hiçbiri bağırmıyor. Gel 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 işte 10 zloty 10 zloty yok. Böyle bir şey yok. Hiçbiri bağırmıyor, gürültü yok, sessiz bir ortam. Yani tabii ki insanlar kendi arasında konuşuyor ama sizi davet amaçlı bağırma çığlıkları yok. Bu bir fark ama o ortama girdiğim zaman oranın görüntüsü bana Türkiye'deki pazarları hatırlattı. Alışverişlerimi de oralarda yapıyorum arada sırada. 3. sırayı ayakkabıyla eve girmemek alıyor. Ayakkabıyla girmemek bana Türkiye'yi hatırlatıyor. Çünkü birinin ayakkabıyla eve girmesi beni çok rahatsız eden bir şey. Ben hayatımda ilk kez yurt dışına Yunanistan'la beraber çıkmıştım. Yunanistan'dı. Yani komşu ülke. Birçok şeyi paylaşıyoruz. Birçok kültürel benzerliklerimiz var. Zaten yüzyıllarca beraber yaşamışız. Ama oraya gittiğimde, ilk kez gittiğimde bir ailenin yanında kalmıştım kısa bir süre. Ve o ailenin yanında da ayakkabıyla eve giriyordu herkes. Ben de onların yanında ayakkabıyla eve girmeye başlamıştım. Çünkü ayakkabımı çıkartmak istediğim zaman çıkartma böyle gir diyorlar. Onlar da ayakkabıyla duruyordu. İlk kez o zaman şaşırmıştım. Çok zaman geçti aradan. 10 yıl falan oldu sanırım. Buraya geldiğimde de insanların bu konuda çok katı olduklarını görünce hoşuma gitti, ne yalan söyleyeyim. Ayakkabıdan terliğe geçiyorlar. Gayet hoş, mükemmel, aynı bizim gibi. Bu durum da bana Türkiye'yi hatırlatıyor. Süpermarketler. Evet, süpermarketlerin benzerliği. Bizde biliyorsunuz 3 harfli marketler var. Bunlar haftada bir gün geliyorlar. Ya daha doğrusu haftada bir gün getiriyorlar. Sadece yiyecek içecek ürünler değil de onun dışında ihtiyacımız olacak başka şeyleri de getirebiliyorlar. Ne gibi? Mesela ütü. Getiriyorlar, daha uygun fiyatla alabiliyorsunuz. Burada da aynı şekilde marketler var. Bu durum hoşuma gitmişti benim ama şöyle bir ufak fark var. Mesela bizde bu işin artık bir sınırı yok. Yatta getiriyorlar, jet ski'de getiriyorlar, motor, araba, ev, prefabrik ev, her şeyi getiriyorlar. Ama burada öyle değil. Burada daha sınırlı. Burada daha minimal, küçük şeyler, yani ütü, tencere, tava gibi ürünler oluyor genellikle. Hiç yoktan iyidir ya. Motor, araba, yat, kat beklemiyorum ben de. Ama işte olsun, idare ediyor. Hoşuma gitti yani, hiç olmamasından iyidir. Listemizin 5. sırasında mahalle kültürü ve misafirperverlik geliyor arkadaşlar. Nerede o eski bayramlar diyeceğimiz tatta? Eskiden bizde de vardı, çok yaygındı ama şehirleşmeyle beraber tabii ki insanların arası açıldı artık. Bizde o kadar yaygın değil, burada da değil. Büyük şehirlerde, apartman dairelerinde o komşuluk kültürü yok. Daha küçük kasabalara gittiğimiz zaman, ki burada ben arada sırada gidiyorum, öyle kasabalarda herkes herkesi tanıyor. Herkes herkese yardım ediyor. Bahçesinin kapısını açık bırakıp gidiyor. Evin kapısı açık bırakıp gidiyorlar falan, öyle bir güven var. Herkes herkesi tanıyor. Hayret ediyorum yani. Yine burada gittiğim küçük bir kasaba var. O kasabada bir tane kız Kamerunlu biriyle tanışıyor. Siyahi birisi. 70-80 yaşına gelip daha önce gerçek hayatta siyahi birini görmemiş insanlar var. Seviyorlar, nişanlanıyorlar, evleniyorlar. Tabii böyle olunca mahalleli durur mu? Durmaz. 40 gün 40 gece bunun dedikodusunu yapıyorlar, konuşuyorlar. Hatta aradan 2 sene falan geçti. Hala daha konuşuyorlarmış. Ben oraya gittikçe soruyorum ne oldu, ne bitti falan. Hatta
Bu kızın ailesi, annesi kızla beraber Kamerun'a çocuğun ailesini ziyaret etmeye gittiler. Bütün kasaba bu mevzuyu konuşuyor şu anda. Birbirleri arasında dayanışma, çekişme, kıskançlık olabiliyor insanların. Tabii ki bu durum bizde de vardı. Hala daha küçük yerlerde vardır belki. Ben İstanbul'dan olduğum için bilmiyorum. Komşusu daha iyi araba aldığı zaman kendisi de ondan daha iyi araba almak isteyen bir kesim var doğal olarak. Ama komşusunun bir ihtiyacı olunca da desteği sağlayan insanlar da var. Ne demişler? Ev alma, komşu al. Ama bu dönem biz yine ev alalım. ev önemli. Burada 24 saat boyunca açık çok fazla yer yok. Mesela hastaneler, polis karakolları ve kebapçılar. Pazar günleri her yer kapalı, bütün marketler kapalı. Açık olan bir kebapçılar. Gerçekten 24 saat boyunca kebapçılar burada açık. Böyle bir şey olamaz ya. Yani kebap dediğimde bizim dönere, bildiğimiz yarım ekmek dönere, lavaş dönere kebap deniyor burada. Şimdi ben ilk geldiğimde kendimi ana vatanımda hissettim her yerde dönerci görünce. Yemeye başlayınca anladım ki o kadar da döner değil. O kadar da ana vatan değil. Çünkü farklı ya, damak zevki tartışılır. Benim damağıma pek uymuyor. Zaten burada belli başlı Türk restoranları da var döner yapan. Fakat onlar 24 saat açık değiller. Restoran halinde çalışıyorlar. Yani ne bileyim belki de ki işte 9'a 9.30'a hadi olsun 10'a kadar çalışıyorlar. Döner dükkanı var. Tek tek sayamam. Polonyalısı da var, Hindistanlısı da var, Mısırlısı da var. Her yerden var yani bu döner satışını yapan dükkanlar. Ama her ne kadar damak zevkime uymasa da döner, kebap dükkanları görmek bana Türkiye'yi hatırlatıyor. Bana her şey seni hatırlatıyor. Sıra beklememek ve çok sıra beklemek. İkisi de bana Türkiye'yi hatırlatıyor. Nasıl? Kimisi sıraya girer, sonrasında işte bir şekilde öne geçmeye çalışır. Ya da hiç sıraya girmeden direkt öne geçmeye çalışır. İşte ocakta yemeğim vardı, bir şey soracağım, geleceğim falan diye bahaneler uydurarak bir şekilde öne geçmeye çalışır. Burada da böyle insanlar var. Sırada fazla bekleme muhabbeti de. Diyelim ki bir açılış var. Bir markanın açılışı var. Bugün gitsen o açılışa ne olur? Yarın açıldıktan sonra gitsen ne olur? Hayır. Bugün o açılışa gidiliyor ve tıklım tıklım o kuyrukta saatlerce bekleniyor. Eskiden hatırlıyor musunuz? Yeni telefon çıkacağı zaman diyorlardı ki mesela yarın çıkacak. Bu gece 12'den insanlar gidiyordu, çadır kurup bekliyordu. Burada da öyle bir şey var. Daha geçen gün olan olayı söyleyeceğim size. Bak 3 gün önce falan oldu. Burada ilk kez Victoria's Secret iç giyim markası burada mağaza açacak. Bu şehirde, Krakow'da, Varşova'da var zaten bir tane. Buraya da yenisini açıyor. Stand kurmuşlar. Orada da işte tanıtım yapıyorlar. Bakın biz işte açıyoruz, hoş geldiniz falan diye. Biz de AVM'deydik o sırada. Daha açılmasına 12'de açılıyor. 11'i 40 geçe falan oralardan geçiyorduk. Bir baktık bir kuyruk oluşmuş ki. AVM'nin bir ucundan diğer ucuna. Herkes kuyrukta bekliyor. Ben size söyleyeyim o kuyruğun bitmesi en az 4-5 saat sürer. Böylelikle bir sonraki maddemize geçebiliriz. Sıradaki maddemiz alkol. Alkol konusunda her şey hatırlatıyor diyemem. Burada fiyatlar tabii ki de daha uygun bildiğiniz gibi. Ama alkol konusunda şunlar hatırlatıyor. 1. Açık alanda alkol tüketimi yasak. Göl kenarındayım. Böyle plaj tarzı bir şey yapmışlar. İnsanların tüketmek isteyeceği bir yer. Fakat yasak. Açık alanlarda alkol tüketimi kesinlikle ve kesinlikle yasak, kabul etmiyorlar. Çok büyük cezaları var. İnsanlar da tüketmiyorlar. Bir diğeri. Akşam belli bir saatten sonra alkol satışı da yasak. Yani yanlış hatırlamıyorsam saat 11.45 olması lazım ya da 11.30 ya da 12. Bu saatlerden sonra alkol satışı kesinlikle ve kesinlikle yasak. Sabah saat 5'te tekrardan alabilirsiniz. Bu açık alanda alkol tüketmeme olayı bizde de yaklaşık 200 sene önce falan başlamıştı diye hatırlıyorum. Bu kanun çıkmıştı. Burada da saat 12'den sonra 12-5 arası alkol satışının yasaklanması da 2023 tarihinde çıktı. Çok net hatırlıyorum. 2023'tü. Yani burada da 2 sene olmuş. Polonya'da çok fazla alkol tüketimi olduğu için insan böyle yasaklara şaşırabiliyor da aynı zamanda. Ufak bir şey söyleyeyim. Bazı gençler mesela kola kutusunun içine alkol koyuyor. Öyle deniyorlar falan. Son maddemize geçiyoruz. Babaanneler, anneanneler yani lehçesi babça. Babçalar. Ben çok benzetiyorum bizim anneannelerimizi, babaannelerimizi ve buranın nenelerini. İki neneler de
birbirlerine çok benziyorlar. Ne anlamda? Torunlarına sahip çıkma konusunda, aç bırakmama konusunda. Çünkü bizde de bildiğiniz gibi nenelerimize gittiğimiz zaman hiçbir şekilde aç kalmayız. Tıka basa doyarız. 2 gün daha yemek yiyemeyiz. Burada da aynı şekilde neneler hiçbir şekilde sizi aç bırakmıyor. Doysanız da kabul etmiyor. Yedikçe yemek zorundasınız. Siz her tabağı bitirdiğinizde yeni bir tabak ekleniyor. Bu da bana Türkiye'yi ve Türk insanını hatırlatan bir diğer madde oldu benim için. Ve böylelikle maddelerimizi tamamlamış olduk. Beğenip abone olabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.